Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Toyota Yaris Cross sadece B sınıfı ufak bir otomobil olmasın, SUV özellikleriyle hem bana hem de çekirdek aileme konfor ve güven versin diyenlerin çok beğeneceği yeni Toyota Yaris Cross. Rakiplerine göre uygun fiyatının yanı sıra özellikle şehir içi kullanımlarında bir numaralı yardımcınız olacak yeni Toyota Yaris Cross'u yakından tanımaya hazır mısınız? Videoyu geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Toyota Yaris Cross ilk kez 2020 yılında Toyota'nın B hatchback temsilcisi Yaris baz alınarak üretilmeye başlandı. Toyota tarafından geliştirilen GAB platformu üzerinde inşa edilen yeni Yaris Cross, bir Japon'dan çok Avrupalı DNA'sına sahip. Toyota'nın RAV4 ile başlayan 25 yıllık SUV tarihinin son ve en yeni oyuncusu olan Yaris Cross, tasarım, teknoloji ve kullanım kolaylığıyla B-SUV segmentinde lider olmayı hedefliyor. Yeni Yaris Cross'a önden baktığımızda onun bir SUV olduğunu ilk bakışta anlıyoruz. Yaris hatchback'e göre daha masum bakan suratıyla trafiğin eğlenceli yüzü olmaya gelen yeni Yaris Cross'un dışa doğru bombeli tampon tasarımı oldukça şık gözüküyor. Dışarıya doğru taşan tasarımı sayesinde B-SUV segmentinde yer alan modeller için de yeni Yaris Cross farkını ortaya koyuyor. Buna ek olarak tampon üzerinde dikine yerleştirilmiş sinyal lambalarını da ben oldukça beğendim. Yeni Yaris Cross'un profiline geçtiğimizde özellikle abisi CHR'a karşı olan savaşını kazandığını görüyoruz. Yeni Yaris Cross'un profilini CHR'la kıyasladığımızda iç mekandaki yaşam alanlarına dair birçok ipucuna erişiyoruz. Fakat oraya gelmeden önce dikkatimizi çeken daha başka detaylar var. Tıpkı CHR'da olduğu gibi yeni Yaris Cross tasarlanırken de elmastan ilham alan Toyota, bu elmas tasvirlerini yeni Yaris Cross'un detaylarında barındırıyor. Ön tampon altından başlayarak teker üstlerinden arkaya doğru ilerleyen plastik renkli trim parçaları yeni Yaris Cross'un SUV özelliklerine gönderme yapıyor. Buna ek olarak arka kapı üzerindeki Yaris Cross yazı detayı da benim oldukça hoşuma gitti. Yukarıya doğru çıktığımızda ise herhangi bir omuz çizgisine şahit olmuyoruz. Bunun yerine hem ön hem de arka çamurlukların dışarıya doğru taşan tasarımı yeni Yaris Cross'un olduğundan daha geniş ve güçlü görünmesine neden olmuş. Benim yeni Yaris Cross'ta beğendiğim ve CHR'a göre birkaç boy öne geçmesine neden olacak bir diğer detay ise arka kapı camı oldu. CHR'ın tasarım olarak oldukça iyi duran fakat kullanım konusunda hiç beğenmediğim arka kapı camının aksine daha büyük ve ferah bir cama sahip olan yeni Yaris Cross benden tam puan almayı başarıyor. Yeni Yaris Cross, jant ve renk seçenekleri konusunda da birçok zevke hitap edecek modelleri beğeninize sunuyor. Standart olarak 16 inç alaşım jantlarla gelen yeni Yaris Cross'ta 17 ve 18 inç boyutunda jantlara da sahip olabilirsiniz. Buna ek olarak çift renk de dahil olmak üzere 10 farklı renk seçeneğiyle farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Yeni Yaris Cross'un en beğendiğim kısmı arka tarafında bizi neler bekliyor hep birlikte öğrenelim. Yeni Yaris Cross'un coupe SUV formlu eğik arka tasarımı oldukça karakteristik gözüküyor. Sadece tasarımın değil, rüzgar direnci ve yol tutuşun da dikkate alındığı yeni Yaris Cross'ta spoiler'a ek olarak stop tasarımının dışa taşan şekli sayesinde ikinci bir spoiler havası verilmiş. Buna ek olarak siyah renkte tek parça halindeki stop tasarımını ben oldukça beğendim. Plaka boşluğunda ön taraftaki panjurun tasvir edildiği bagaj kapağı anahtar üzerinden otomatik olarak açılabiliyor. Son olarak tampon tarafında ise 3 rengin birbirine eşlik ettiği, üzerinde hiçbir egzoz çıkışının yer almadığı bir tasarım kullanılmış. Biraz uzaktan bakıldığında aşağıya doğru sarkan egzoz katalizörünü gördüğümde ise eksi puanı hiç tereddüt etmeden veriyorum. Yeni Yaris Cross boyutlarıyla B-SUV segmentindeki iddiasını koruyor. Yeni Yaris Cross 4180 mm ile hatchback modeline göre 240 mm daha uzun,
1765 mm ile 20 mm daha geniş ve 1595 mm ile Yaris hatchback'e göre 95 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. Dingil mesafesi ise 2560 mm ile Yaris hatchback'e göre bir değişim yaşamıyor. Yeni Toyota Yaris Cross'un gösterişten uzak, tamamen işlevselliğe odaklanmış iç mekanda bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Yaris Cross'un iç mekanına geçer geçmez bizi oldukça sade tasarlanmış bir kabin karşıladı. Mavi renkte ambiyans aydınlatmasıyla şık hale gelen bu kabinde benim ilk dikkatimi çeken detay ise direksiyon simidi oldu. Üzerinde birçok fonksiyon tuşunun bulunduğu, merkezinin yükseltildiği bu direksiyon simidini ben oldukça beğendim. Direksiyon simidinin hemen arkasında ise Toyota'nın geçmiş modellerinden hatırladığımız köşelerde analog, ortada TFT ekranın bulunduğu göstergeler yer alıyor. Buna ek olarak yine üçlü fakat dairesel formdaki TFT göstergeler de bazı ülkeler ve donanım paketinde yer alıyor. Ayrıca 10 inç büyüklüğünde renkli head-up display ekranına da sahip olabilirsiniz. Konsolun ortasına doğru geldiğimizde standart olarak 8 inç büyüklüğünde olup en fazla 9 inç büyüklüğünde satın alınabilen dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Üzerinden kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine erişebileceğiniz bu ekranın dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi. İki katlı olarak inşa edilen orta konsolda ekranın altına gizlenmiş havalandırma ızgarasıyla küçük eşya gözü oldukça işlevsel gözüküyor. Onun hemen aşağısında ise çift bölgeli klima kontrol ünitesi bulunuyor. Genel malzeme kalitesi konusunda B sınıfının getirilerini karşılayan yeni Yaris Cross'ta birçok alanda sert plastik kaplama kullanılıyor. Orta konsola doğru gelirken koltuk ısıtma, yokuş iniş asistanı tuşlarıyla bir adet USB-A girişi bizi karşılıyor. Buna ek olarak alt bölmede bir adet 12 volt soket girişiyle birlikte kablosuz şarj pedine yer verilmiş. Vites kolunun hemen arkasında ise yeni Yaris Cross'un SUV özelliklerini sonuna kadar kullanmanıza olanak sunan sürüş mod tuşları, elektronik el freni ve üstü açık şekilde 2 adet bardaklık bulunuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bardaklıkların bu kadar geriye konumlandırılması kullanım konusunda benden eksi puan aldı. Son olarak içinde ufak da olsa bir saklama alanı bulunan kol dayama bu segmentte görmekten memnun olduğum detaylar arasına girmeyi başardı. Yeni Yaris Cross'un arka koltuklarına geçtiğimizde büyük arka camların dışında kısmen dar diyebileceğimiz bir alan bizi karşılıyor. Isofix bağlantılarıyla çocuk koltuğunu rahatça takmanıza izin veren bu koltuklar oldukça konforlu gözüküyor. Şehir içi kullanımlarında işlerinizi oldukça kolaylaştıracak yeni Yaris Cross'ta arka yolcular için herhangi bir havalandırma ızgarası ya da USB bağlantı portuna yer verilmiyor. Yeni Yaris Cross'un elektrikli olarak da açılabilen bagaj kapağının altında 397 litre hacim sunuluyor. Arka koltukları tamamen yatırdığınızda ise bu hacim 1097 litreye çıkıyor. Şimdi gelin yeni Toyota Yaris Cross'ta bulunarak sizin ve sevdiklerinizin hayatını koruyacak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler hep birlikte öğrenelim. Yeni Yaris Cross'ta hem önden 2 çeker hem de 4 tekerden çekiş sistemi sunuluyor. Ayrıca ön ve arkalarda disk fren kullanılıyor. Süspansiyon konusunda ise ön tarafta MacPherson bağımsız süspansiyon kullanılırken arkada torsiyon kullanılıyor. Buna ek olarak gece ya da gündüz fark etmeksizin araçları, yayaları ve bisikletlileri algılayarak olası kazalarda ani fren yapan önden çarpışma önleyici PCS, şeritten ayrılma uyarısı LDA, şerit takip asistanı LTA ve trafik işaretlerinde okuma sistemi RSA'yı de içeren adaptif hız sabitleyici, tam led farlarla birlikte gelen adaptif uzun far asistanı AHP ve çok daha fazlasına yeni Yaris Cross'ta sahip olabilirsiniz. Şimdi ise yeni Yaris Cross'tan en verimli şekilde faydalanmanızı sağlayacak yenilenmiş motor ve şanzıman özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız?
Yeni Yaris Cross'ta düşük yakıt tüketimi, yüksek performanslarıyla dikkat çeken biri benzinli, biri hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk sıradaki 1.5 litre hacmindeki 3 silindirli benzinli motordan 125 beygir güç, 153 Nm tork elde edebilirsiniz. Şanzıman tarafında 6 ileri manuel ya da çok oranlı CVT otomatik şanzımanla satın alabileceğiniz yeni Yaris Cross 100 kilometrede 6 litre yakıt sarf ediyor. İkinci sıradaki 1.5 litre hacmindeki hibrit motor seçeneği ise elektriğin gücüyle sizi kesinlikle mutlu edecek. Toplamda 172 beygir güç, 261 Nm tork üreten hibrit Yaris Cross, performansıyla göz dolduracağı benziyor. Sadece çok oranlı CVT otomatik şanzımanla satın alınabilen yeni Yaris Cross, 100 kilometrede 4.5 litre yakıt sarf ediyor. Yeni Toyota Yaris Cross şu an Avrupa'da 26.390 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Yeni Toyota Yaris Cross'un bilmeniz gereken tüm özellikleri en anlaşılır şekliyle böyleydi. Ben yeni Yaris Cross'u oldukça beğendim. Özellikle de hibrit Yaris Cross'u tercih edebilirim. Peki siz yeni Yaris Cross hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Yaris Cross hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.